Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır paylaşmayı çok istediğim çantanın yapımını paylaşmak istiyorum. Gerçekten çanta çok güzel duruyor. Yapımı da kolay. Tüm detayları ile aşama aşama sizlere paylaşacağım. İçi bu şekilde, dışı bu şekilde. Ölçülerini de açıklama kısmına yazarım. Kullandığım ipleri, tığ numarasını yine açıklama kısmına eklerim. Aynı markalarla örebilirsiniz. Hadi başlayalım örmeye. Çanta için bu şekilde iki tane büyük motif örüyoruz. Bir motifi ördüm. Şimdi diğer motifi sizinle beraber öreceğim. Motifimizi örmeye orta kısımdan başlıyoruz. Orta kısım koyu renk olduğu için şimdi size açık renk ile göstermek istiyorum. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben böyle çift kat doluyorum. Halkayı tuttum ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Halkanın içine ikili trabzanlar örüyoruz. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan. Baştaki zincirimle beraber ikili trabzan sayım 8 adet olacak. Devam edelim. 2 4 6 7 8.'yi de öreyim. 2 zincirimi çektim. Şimdi ortasını sıkılaştıralım. Ve 3. zincirimin şöyle ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçelim. Evet, ikinci sırada şu 2 zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa bir adet sık iğne. Tepe noktasına bir adet, boşluğa 2 adet. Tepeye bir adet, boşluklara 2 adet. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ve ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz. Yeni rengime geçiyorum. Herhangi bir sık iğnenin tepesinden ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Aynı noktaya bir adet sık iğne, bir çift iki tek batıyoruz. Devam eden sık iğnelerimize 2 adet batıyorum. Sonrasında çift, iki tek, bir yere çift. Bu şekilde devam edelim. İlk sık iğnemizin tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçelim. Evet, herhangi bir yerden başlıyorum.
3 zincir çekelim. 1, 2 ve 3. Aynı noktaya 4 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber. İkinciyi ördüm. Üçüncü. Ve dördüncüyü ördüm. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3. sık iğnenin tepesine yine 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 ve 4. Arada 4 zincirimi çektim. Sonrasında 1, 2, 3, 4. sık iğnemin tepesine yine 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada 4 zincir. 1, 2, 3, dördüncüye 4 adet. Bu dörtlü gruplarımız 8 adet olacak. Sonuncu dörtlü grubumuzu da örelim. 1, 2, 3, 4 zincir ve ilk trabzanın tepesine batıp ipimizi keselim. Yeni rengimize geçelim. Her seferinde de ipimizi düzgün şekilde gizlemeyi unutmayalım. Bakın gruplarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeni rengime hemen geçiyorum. Dörtlü grubun şöyle tepesinden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada dörtlü bademler yapacağız. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine 2 ilmek beklemede. Sonra hepsini beraber örüyoruz. Arada 4 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyoruz. Tekrar 4 zincir. Yine bademimizi örüyoruz. Bir, iki, üç, 4. Aynı şekilde devam edelim. Sonuncu 4 zincirim 1, 2, 3, 4. Tam tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve yeni rengimize geçelim. Bu
bir zincir. Boşluklarımızın içine toplam 6 adet sık iğne örüyoruz. Zincirimle beraber 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yandaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam edelim. Her boşluğa 6 adet sık iğne. 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde devam edelim. Buraya gelelim. Evet, sonuna geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, yeni rengimize geçiyoruz. Burada 6 adet sık iğne örmüştük. Baştakine ve sondakine batmıyoruz. Ortaya 4 adet sık iğne örüyoruz. İlmeği çıkarttım. Hemen yan tarafına 2, 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. 1, 2 boşluk veriyorum. Bir sağ taraftan, bir sol taraftan, dediğim gibi baştakine ve sondakine batmıyorum. 4 adet sık iğne. 3 zincir. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, sonuncuyu da ördüm. 3 zincirimi çekiyorum. Yine ilk sık iğnenin tepesine batıp ipimizi kesiyoruz. Bakın şöyle. Evet, bu sırada bakın şu çiçeklerimizi öreceğiz. 2 farklı renkte ördüm. Siz isterseniz tek renk, isterseniz daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Sarı ile başlayalım. Bu 3 zincir çektiğimiz boşluklara örüyoruz. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. İkili trabzan örüyoruz. Toplam 8 adet. Bu birinci, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Hemen dibine ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Devam eden yine trabzanın tepesine ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir. Hepsinin tepesine birer adet ikili trabzan örüyoruz. Evet, bakın. 2, 4, 6, 8 adet olacak. İpimi kesiyorum. Burası ön yüzüydü. Bakın, devam eden boşluğa değil, bir sonrakine örüyoruz. Yine aynı şekilde. Pembe renk ile öreceğim. Dediğim gibi buraya değil, buraya. 1, 2, 3 zincir, 8 adet ikili trabzan, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arkasını çeviriyorum. Tam dibine ikili trabzan. Aralarda 2 zincir. İkili trabzan örüyoruz. Pardon, şurada bir zincir değil. 2 zincir. Toplam 8 adet olacak. İki, 4, 6, 8. Evet. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet, böyle. Toplam 8 adet olacak çiçeklerimiz. Aynı böyle örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Çiçeklerimi ördüm. Toplam 8 adet. Şimdi yeni rengimize geçebiliriz. Şöyle ortadan başlıyorum. Bir zincirimi çektim. 2 zincir çektiğimiz yere 3 adet sık iğne örüyoruz. Zincirimle beraber 2, 3. Hemen yandaki boşluğa 1, 2, 3. Buraya da 1, 2, 3. Şimdi bakın, şu ara boşluk beyazın buraya bir adet sık iğne, sonrasında tekrar burayı örmeye devam ediyoruz sık iğne ile. 2, 3. Bu ipimizi de içten yürütelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçer adet sık iğneleri örelim. Şu ara boşluğa batmayı unutmayalım. Sonrasında tekrar. Devam edelim aynı şekilde başlangıcımıza gelelim. Evet, başlangıca geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçelim. Tam çiçeğimizin orta kısmından başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şurası orta kısım. 3 adet sık iğne örmüştük. Tam ortasındakinin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincir. Aynı yere 3 adet sık iğne örüyorum. Zincirimle beraber 3 adet. Şimdi sık iğnelerimizin tepelerine yine sık iğne örüyoruz. Devam edelim. Bakın, burada tam aşağıya kadar gitmiyorum. Bir, ikinci 2 adet sık iğneye batmıyorum. Solda da yine 2 adet sık iğneye batmıyorum. Yani toplamda şu ortadaki ile beraber 5 adet sık iğne boşluk veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
altıncıya batıyorum. Sık iğne. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Yine burada tepe noktasına 3 adet batmayı unutmayalım. 1 2 3, şu dördüncünün ortasıydı. Evet, buraya 3 adet 1 2 ve 3. Sonrakiler aynı. Son ikiyi örmüyoruz. Buna dikkat edelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen şuraya batıyorum. Evet. Aynı şekilde devam edelim ve başlangıca gelelim. Başlangıç yerine geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçelim. Evet, ipim koyu renk fakat yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şu orta kısımda 3 adet aynı yere sık iğne örmüştük. Tam ortasındakine batıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine aynı yere 3 adet sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Devam edelim şimdi. Sık iğnelerimizin tepelerine yine birer adet batıyoruz. Burada şu kısımlarda eksiltme yapacağız. Tepelerde arttırma yapıyoruz. Şu kısımlarda eksiltme yapacağız. Şimdi göstereceğim. Tam ortaya gelince bakın şuraya batıyorum. Tığımın üzerine alıp çıkıyorum. Sonra hemen soldaki boşluğa batıyorum. Sonrasında üçünü beraber örüyorum ve sık iğne örmeye devam ediyoruz. Tam tepe noktasında 3 adet sık iğne örmüştük. Tam ortadaki ne yine 3 tane aynı yere sık iğne örelim. Sonrasında aynı şekilde ortada eksiltmemizi yine yapalım. Devam edelim. Başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım ve yeni rengimize geçelim. Yine tepe noktasından 3 sık iğne ördüğümüz yerden başlıyorum. Tam ortasındakine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Aynı yere 3 adet sık iğne zincirimle beraber. Sonrasında yine sık iğne örüyoruz. Bir alt sıradaki sık iğnelerimizin tepesine birer adet. Bu kısımda yine eksiltmemiz var. Bakın. Tam ortası burasıydı. Bir öncekine ve bir sonrakine batarak eksiltme yapıyoruz. Şöyle ilmek tığımda hemen yandakine batıyorum. Yine ilmek tığımda
Bir sonrakine batıyorum. Yine ilmek tığımda. Dördünü beraber örüyorum. Sonrasında hemen solundakinden yine sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Tepe noktasında artış yapıyoruz. Tam tepe noktasına yine 3 adet sık iğnemi ördüm. Devam edelim. Eksiltmeyi bir kere daha göstereyim. Evet. 1, 2 ve 3 yere batıp dördünü beraber örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Devam edelim. Başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım ve ipimi kestim. Şimdi yeni rengimize geçelim. Yine tepe noktasından başlıyoruz. 3 adet sık iğne örmüştük aynı yere. Şimdi bu noktada artış yapmıyoruz. 3 adet sık iğnemin ilkine batıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen yandaki sık iğneye de sık iğne örüyoruz. Yani tepede 3 sık iğne ördüğümüz yere 3 adet sık iğne örüyoruz artış yapmadan. Şimdi çakma sık iğne örüyoruz. Devam eden 3 sık iğneye. Üçünü beraber örüyorum. 3 adet. Sonrasında 4 adet ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi bu noktada badem örüyoruz. Bakın devam eden trabzana batıyorum. Tığımın üzerine doladım. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. Yine aynı şekilde 3 ilmek var. Dördünü beraber örüyorum. Üçlü badem örmüş olduk. Sonrasında yine buradaki işlemi tekrar ediyoruz. Ne yapmıştık? 4 adet ikili trabzan. 1 2 3 4. Sonrasında 3 adet çakma sık iğne. 1 2 ve 3. Tepede artış yaptığımız yere de yine 3 adet sık iğne. Yine aynı işlemi devam ediyoruz. 3 adet çakma sık iğne, 4 adet ikili trabzan, sonrasında da üçlü bademimizi yapıyoruz. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelip ipimizi keselim. Sırayı tamamladım ve yeni rengime geçiyorum. Yine tepe noktasından başlayalım. Bir zincir, hemen yandaki sık iğneye yine sık iğne örüyoruz. Bu sırada herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bakın şu noktadayız. Şu çarpıları bu sırada yapıyoruz farklı olarak. Bunu da şu üçlü bademin o noktasında yapacağız. Oraya kadar sık iğne örelim. Sık iğnelerimizi saymaya gerek yok.
Evet, bakın tam şu üçlü grubun buradayım. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum. Şuraya batıyorum. Bakın şu beyaz ile ördüğüm, yine eksiltme yaptığım yerin sol tarafına batıyorum. Hemen yanından çıkıyorum. Tığımın üzerine aldım. İlmeklerimi ikişer ikişer ördüm. Şimdi arkada 2 adet devam eden sık iğnemizi örelim. 1, 2 adet ördüm. Şimdi yine 2 kere doluyorum. Bu sefer sağındakine batıyoruz. Bu eksiltme yaptığımız yerin, bakın şu ortadakine buraya batıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz sık iğnelerimizi örmeye. Bakın, bu kadar kolay. Bir kere daha göstermek istiyorum size. Bu sık iğnelerimizi örelim. Evet, bakın üçlü grubun hemen şu noktasındayım. 2 kere doluyorum. Öncelikle sol taraftakine batıyorum. Arkadan devam eden 2 sık iğnemi örüyorum. Sonrasında tekrar şuraya batıyorum. Evet, bu kadar kolay. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım. İpimi kestim. Şimdi yeni rengimize geçiyoruz. Yine şöyle tepeden başlayalım. Bu sırada hep sık iğne öreceğiz. Sık iğnelerin tepelerine birer adet devam edelim örmeye. Bu çarpı yaptığımız yerde şuraya da batıyorum. 2 adet sık iğne örmüştük. Burada 2 zincir çekiyorum. Tekrar çarpının üst tarafındaki sık iğneye batıyorum. Bu sıranın tek farklılığı bu işlem. Bakın burada bir kafes oluştu. Bu kafesimize bir sonraki sırada şu yeşil çiçeğimizi öreceğiz. Burada 2 zinciri her yerde çekmiyoruz. Bakın bir yerde 2 zincir çekiyoruz, sonrakinde çekmiyoruz. Bir çekiyoruz, bir çekmiyoruz. Yani 4 yerde 2 zincirimiz olacak. Devam edelim. Aynı şekilde tamamlayalım. Sırayı tamamladım ve ipimi kestim. Bu sırada şu çiçekleri öreceğiz. Toplam 4 adet 2 zincir çektiğimiz yere. Hemen başlayalım. İki zincir olan boşluktan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Evet, burada 1 2 3 dördüncü sık iğnenin tepesine batıyorum. Sabitlememi yaptım. Sonrasında yine 2 zincir olan yere ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Toplam 8 adet ikinci
üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7 ve 8. Burada üçüncüye batıyoruz. 1, 2, üçüncünün tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, dördüncüye, pardon, dördüncüye değil, 1, 2, üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile. Bakın. 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Arkasını çevirdim. Hemen dibine üçlü trabzanlar örüyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar arada 2 zincir. Hepsinin tepesine birer adet. Sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet olacak. Sonuncuyu da yapıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Şöyle ipimizi bu noktada kesiyoruz. Evet, bakın. Şöyle. Bir kere daha yapalım beraber. Bakın. Bir boşluk bir sonrakine. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç. Burada dördüncüye batıyorum ve 8 adet ikili trabzan örüyoruz zincirimizle beraber. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2, üçüncüye batıyorum. Arada 2 zincir. Üçlü trabzan örüyoruz. Aralarda 2 zincir çekerek. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Bir adet daha. Evet, ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde diğer ikisini de örelim. Sonraki kısımda görüşelim. 4 adet çiçeğimizi ördük. Şimdi yeni rengimize geçelim. Çiçeğimizin tam ortasından başlıyorum. 1, 2, 3, dördüncüden şu ortadan ilmeğimi çıkarttım. 1, 2 zincirimi çektim. İkili trabzan ördüm. 2 zincir
tekrar 2 adet ikili trabzan, arada bir zincir, devam eden boşluğa yine 2 adet ikili trabzan, arada bir zincir, 2 adet ikili trabzan. Evet. Şimdi devam eden, bakın, sık iğnemizin tepesine 2 adet ikili trabzan örüyoruz. Aynı yere değil, hemen yandaki trabzanın tepesine 2 adet. Sonrasında 2 adet çakma sık iğne, sonrası sık iğne şeklinde devam edecek. Devam edelim, çiçeğe kadar gelelim. Bir kere daha göstermek istiyorum. Buralar hep sık iğne, saymamıza gerek yok. Sık iğne örüyoruz. Devam edelim. Çiçeğimizden 4 öncesi, şimdi bakın, 1 2 3 4 sık iğne kala 2 adet çakma sık iğne yapıyoruz. Sonrasında 2 adet ikili trabzan ve devam ediyoruz. Burada aynı şekilde boşluklara arada bir zincir, 2 adet ikili trabzan. Bir, iki, üç, dördüncüye hemen şuraya köşemizi oluşturuyoruz. 2 adet örüyorum. 2 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan. Arada bir zincir. İkili gruplarımızı örüyoruz. Şimdi 2 adet ikili trabzan, 2 adet çakma sık iğne, sonrasında sık iğne. Evet, bakın, motifimiz kareye dönüşüyor bu noktada. Devam edelim, aynı şekilde başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım. Yeni rengimize geçelim. Köşe yaptığımız noktadan başlayalım. 1 2 zincir çekiyorum, ikili trabzan örüyorum, 3 adet zincirimle beraber, arada 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan, devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzan, aralarda zincir yok. 2 3 1 2 3. Evet, şimdi şuraya batıyorum. Yine 3 adet. Sonrasında 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Buraya 3 adet ikili trabzan. Devam edelim. Hep 3 boşluk veriyoruz. 1 2 3 dördüncüye devam edelim.
1 2 3 dördüncüye şimdi şuraya aynı şekilde devam edelim. Köşede yine köşemizi örelim. Köşeye kadar gelelim. İki zincir, tekrar 3 adet. Aynı şekilde devam edilecek. İki köşe arasındaki şu üçlü gruplarımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet. Devam edelim aynı şekilde başlangıca kadar gelelim. Bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde devam edecek. Bir üst sıralarda bakın şu ara boşluklara üçlü gruplarımızı yapıyoruz. Köşeler yine aynı şekilde. Bundan sonraki sıraları göstermeyeceğim size. 2 sıra daha lacivert renk ile öreceğiz. Sonrasında diğer işlemlere geçeriz birlikte. Çantamızı daha da büyük yapmak istersek motifimizi böyle büyütebiliriz. Motifimiz böyle. Devam edelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Motifimi bitirdim. Şimdi daha düzgün durması için motifimi ütülemek istiyorum. Ütüleyince bakın daha düzgün duruyor. Gelin beraberce ütülemeyi yapalım. Evet, ütümü prize taktım ve düşük ısıya getirdim. Şimdi gelin ütüleyelim. Evet, direkt ütülüyorum bu şekilde. Koton iplerle ördüğüm için ütülüyorum bu arada. Eğer akrilik iplerle örmüşseniz ütüleme yapmayın. Böyle düzgün şekilde ütüleyelim. Bakın motifimiz formunu aldı. Ütülemeyi bitirdim. Şimdi sıra geldi çantamızın kenarları için. Bakın şöyle küçük motifler örmeye. Toplam 18 adet bu şekilde motifler örüyoruz. Çantanın içindeki renklerden örüyorum. Şimdi sizinle de beraber bir adet örelim. Sihirli halka ile başlıyorum. Üç zincir çekerek başlayalım. İkili trabzanlar örüyoruz. 2 kere de çıkıyoruz. Baştaki zincirimle beraber 3 adet oldu. Arada 2 zincir. Tekrar 3 adet. İkili trabzan, arada 2 zincir. Üçlü gruplarımız toplam 4 adet olacak. Bakın. Şimdi ortasını sıkılaştıralım. Ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum.
Şimdi toplam 18 adet örelim. Sonrasında ekleme kısmına geçelim. Evet, motiflerimi ördüm. Şimdi ipimizi kesmeden tek tek eklememizi yapıyoruz. 2 zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkarttım. 1 2 zincirimi çektim. Halkanın içine baştaki zincirimle beraber 3 adet ördüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Arada bir zincir. Tekrar burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir. Burada sonuncuda 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyorum ve yeni motifimi elime alıyorum. Köşeden başlıyorum. 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Bakın, ipimi hiç kesmeden ilmek tığımda hemen şuradaki bir gerideki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıp bir zincirimi çektim. Devam eden yere yine 3 adet ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Şimdi tam motifimin şöyle köşesine, bakın şuraya batıyorum. Tekrar bir zincir ve 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Eklemeyi böyle devam ettiriyoruz. Tekrar üçüncüyü de beraber ekleyelim. Kafamızda daha net şekillensin. Bakın, şu kenar hep boş kalacak. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yeni motifimi elime alıyorum. Tığımın üzerine doladım. Köşeden hemen başlıyorum. 3 adet ikili trabzanımı örmeye. Bir zincir. Bakın, burası örgümün ön yüzü. Hemen şuraya ekliyorum. Boşluğa batıyorum. Pardon, zincir çekmiyorum öncesinde, sonrasında çekiyoruz. Köşede 3 adet ikili trabzan, bir zincir ve bu boşluğa tekrar bir zincir, 3 adet ikili trabzan. Eklemeyi böyle devam edelim. Toplam 18 motifimizi de ekleyelim. En son şu kısmını döneceğiz. 18'i ekleyelim. Sonuncusunda görüşelim. Toplam 18 motifi birbirine ekledim. Sonuncuyu da ekledim. Tek kenarını dönmemiştik. Şimdi burayı beraberce dönelim. 3 zincir çektim.
3 adet ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir. Bakın. Buranın diğer üçlü grubunu örüyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum. Ara boşluğa batıyorum. Tekrar bir zincir ve buranın üçlü grubunu örüyoruz. Evet, böyle. Aynı şekilde devam edelim. Şu başlangıcımıza gelip burada ipi keselim. Sonrasında ekleme kısmına geçelim. Minik motiflerimi ekledim. Şimdi sıra geldi büyük motifimize eklemeye. Ekleme rengim yeşil renk olacak. Şimdi beraberce ekleyelim. Şu şekilde tutuyorum ve köşeden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa bir adet sık iğne, trabzanlara karşılıklı batarak eklemeyi yapıyoruz. Karşılıklı batalım. Devam eden yine trabzana batıyorum. Şimdi bakın şu ekleme yerine burayı buradaki üçlü grup ile ekleyeceğim. Burası önemli. Evet, öncelikle trabzanımın tepesine battım ve arkadaki boşluğa batıyorum. Boşluğa batalım. İkinci trabzanıma batıyorum ve orta kısmına batıyorum. Üçüncüye de batalım. Şimdi kenara, şuradaki boşluğuna ve trabzanları şimdi karşılıklı yine ekleyelim. Küçük motiflerin ekleme yerinde yine aynı işlemi yapalım ki denk gelsin. Yine devam edelim. Evet, bakın yine ekleme yerindeyim. Trabzanın tepesine batıyorum. Arkadaki şu boşluğa batıyorum önce. İkinci trabzana ve birleşim yerine batıyorum. Üçüncüye ve yine şu boşluğa. Eklemeyi bu şekilde yapıyoruz. Gelişi güzel eklemeyelim. Buna dikkat edelim. Yoksa kasma yapar eklememiz. Böyle aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, buraya geldim. Şimdi burada da şu boşluğa batıyorum. Yine ekleme yerine 3 adet batıyorum. Öncelikle bakın, boşluğa battım. Arkadaki şuraya battım. Şöyle şuradaki boşluğa. Tekrar aynı yere, bu sefer ortadaki yere. Tekrar aynı yere, bu sefer solundaki boşluğa.
Şimdi yine trabzanların tepelerine aynı şekilde devam edelim. Ekleme bu şekilde. Detayları böyle. Bakın herhangi bir kasma yapmadı. Bu çok önemli. Tam böyle motifimiz birbirine denk gelsin. Bakın kenarda 3, 4, 5, 6 motif bir kenarına denk geldi. Yine tabana 6 motif denk gelecek. Bu kenarına da yine 6 motif. Devam edelim. Eklemeyi bitirelim. Evet, bir tarafın eklemesini bitirdim. Şimdi diğer tarafı da yine aynı şekilde ekliyoruz. Motifimin ön yüzü burası. Bakın şuradan başlayacağım aynı şekilde eklemeye. Üç kenarını da diğer arkasına eklediğim gibi yeşil renk ile ekleyeceğim. Şimdi burayı da böyle ekleyelim. Sonraki aşamada görüşelim. Çantanın kenar eklemesini bitirdik. Şimdi sıra geldi çantamızın ağız kısmına tığ işi lastik örmeye. Hadi başlayalım. Orta kısımdan başlayalım. 2 zincir çekerek başlıyoruz. Trabzanımızın tepesine birer adet. Tepelerine birer adet ikili trabzan örüyoruz. Araya bir adet, sol tarafa da bir adet. Şimdi trabzanlarımızın tepelerine hep birer adet ikili trabzan örelim. Bu sırayı böyle örüyoruz. Bir sonraki sırada tığ işi lastiğimizi örmeye başlayacağız. Bu şekilde devam edelim. Başlangıca geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıktık. Bir alt sırada zincir çektiğimizin hemen solundaki trabzana bakın sağından tığımı batırıyorum, solundan çıkartıyorum. Trabzan ortada. Bu şekilde ikili trabzanımı örüyorum. Bir önden öreceğiz, bir arkadan. Şimdi tığımı arkadan batırıyorum. Hemen yandaki trabzana ve solundan çıkartıyorum. Tığ işi lastik bu şekilde örülüyor. Bir önden, bir arkadan. Çantanın bu kısmında isterseniz ikili trabzan örebilirsiniz, sık iğne örebilirsiniz, daha farklı örgülerde yapabilirsiniz. Evet, hemen kendini belli etmeye başladı. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Tığ işi lastiği bir sıra ördüm ve başlangıç yerine kadar geldim. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp 2 zincirimi çekiyorum. Bu sırada önden ördüğüm lastiği önden örüyorum. Arkadan ördüğümü arkadan. Bakın. Bunu önden örmüştüm. Sonrakini arkadan. Böyle örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar çantanın ağız kısmını büyütüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Ben 2-3 sıra daha devam edeceğim. Sonrasında ipimi keseceğim. Örelim, sonraki kısımlarda görüşelim. Tığ işi lastik kısmını bitirdim. Şimdi bir sırada çantamızın ağız kısmına sık iğne örüyorum. Bu son sırada şu şekilde D halkaları çantamın iki kenarına da örmek istiyorum. Sık iğne ile D halkalarımızı çantamın kenarına monte edeceğim. İsterseniz elinizde dikebilirsiniz.
Bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt çantanızın sapını kenarlara dikebilirsiniz. Ben ayarlanabilir şekilde yapmak istediğim için çanta sapını, D halkaları kullanmak istedim. Şimdi şöyle, hemen burası birleşim yeriydi. Bir zincirimi çektim. Hemen tam dibine batıyorum ve D halkama da batıyorum. Devam eden yine trabzanın tepesine sık iğne örüyorum. Hepsine birer adet. Evet. Kalan şu tarafki kısmını da tam şu birleşme yerinde öreceğim. Neden bunu yapıyorum? Burası tam birleşim yeriydi. Ortaya denk geldi. Şimdi yarısını doldurdum. Diğer yarısını da bu başlangıca gelince öreceğim. Şimdi sık iğnemizi örmeye devam edelim. Diğer tarafa, şu yan kısma kadar gelelim. Evet, kenara geldim. Şimdi diğer D halkayı da şöyle tutuyorum. Burada örüyorum. Hepsine birer adet batıyorum. Hem halkama batıyorum hem D halkaya, bu şekilde eklemesini düzgün ve sağlam şekilde yapmış oluyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Bakın. Bu şekilde gözüküyor. Devam edelim aynı şekilde. Şuraya kadar gelelim. Evet, kalan kısmı da şimdi eklemeye devam edelim. Evet, bitirdim. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi kesiyorum. Evet, böyle. İplerimizi temizleyelim. Sonrasında çanta sapına geçelim. Sıra geldi çantamızın sapını örmeye. Çanta sapını koyu lacivert renk ile ördüm. Size daha net gösterebilmek için açık renk ile yapımını paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Zincir çekerek başlayalım. 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Tığımın üzerini doluyorum. İlk zincirimin ortasına batıyorum. İlmeğimi alıp 3 zincir seviyesine kadar şöyle elimi gevşek bırakıyorum. Tekrar doladım. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 4 kez 3 ve 4. Tığımı dolayıp ilmeklerimi içinden çıkartıyorum. 1 2 3 zincir, örgümü döndürüyorum. Baştaki 3 zincirin boşluğuna batıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini beraber örüyoruz. 3 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Hep aynı şekilde örülüyor. Çok kolay ve zevkli gidiyor. 1 2 3. İstediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde örüyoruz. Ben ayarlanabilir metal aparat kullanıyorum. Onun için biraz uzunca örüyorum. İstediğim boya göre daha kolay oluyor bu şekilde. İster kolumda, ister çapraz askılı kullanabiliyorum. 110
120 santim uzunluğunda en az örüyorum çantamın sapını. Hep aynı şekilde devam edecek. Döndürerek örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa geldiğimi farz ediyorum. Sonrasında askımızın etrafını şöyle bir tur dönüyoruz. 4 zincir çekiyorum ve hemen ilk boşluğa batıyorum. Tekrar 4 zincir, devam eden boşluğa, aynı şekilde gidiyoruz. İsterseniz iki renkli de çalışabilirsiniz. Bu durumda şu zincir çektiğim kısmı farklı bir renkle de gidebilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok güzel duruyor. Evet, şimdi şuraya batalım. Tam tur etrafını dönmüş oluyoruz. Evet, başlangıca geldim. Şimdi etrafını yine bir tur sık iğne ile dönmek istiyorum. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bir zincirimi çektim ve zincir olan kısma 2 adet sık iğne örüyorum. Şu tepe noktasına da 1 adet. Boşluğa 2 adet. Buraya 1 adet. Bu şekilde örüyoruz. Evet, başlangıca geliyorum ve bu noktada ipimizi kesiyoruz. Elimizle şöyle düzeltiyoruz. Bakın çanta sapımız hemen oluştu. Çok şık duruyor. Oya gibi duran bir çanta sapı. Genişliğini de size göstereyim. İki buçuk santim genişliğinde oldu benim çanta sapım. Çanta sapının örmesini bitirdik. Şimdi sıra geldi çantamıza monte etmeye. Öncelikle ayarlanabilir D halkaya geçiriyorum. Bu şekilde. Sonrasında D halkamıza böyle geçiriyorum. Ve bu kısmını şuradan geçirip evet, tek katını içinden çıkarttım. Şimdi şöyle ikisini birbirine dikeceğim ve ayarlanabilir kısım bitmiş olacak. Diğer tarafı da yine aynı şekilde
şuraya şöyle dikelim. Sonrasında çantama ben astar dikimi de yapmak istiyorum. Örgü çantalar astarla daha kullanışlı hale geliyor. Astar dikimini kanalımda paylaşmıştım. Çok çok kolay şekilde çantanıza kendi elinizde dikiş makinenizde astar dikimi yapabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini eklerim. Bulamazsanız da muhakkak yorumlarda belirtin. Size linkini gönderirim. Çantanın saplarını astar dikimini bitireyim. En son kısımda görüşelim. Evet, çantayı bitirdim. Çantamızın önü, arkası, tabanı bu şekilde. İç astarı da böyle. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.